Mutfakta Hayat'tan herkese tekrar merhaba. Bugün de yine oldukça lezzetli, yediğinizde tekrar yiyebileceğiniz, özellikle gluten alerjisi olanlar için kırmızı mercimek unuyla ev köftesi tarifimle geldim. Şöyle 1 kilo tek çekim kıymamız var. 4 diş sarımsak, 1,5 kaşık karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2,5 tatlı kaşığı pul biber, 1 büyük soğanımız var. 2 tane yumurta, birisinin sarısını kullanmayacağım. 4 yemek kaşığı kırmızı mercimek unumuz var. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Ben şöyle ön hazırlığımızı yaptım. Kırmızı mercimek unumuzu da güzelce aktardan çektirebilirsiniz kırmızı mercimek. Eğer tanıdığınız bir aktarınız varsa güzelce un haline getirebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bildiğimiz kırmızı mercimeği un haline getirttirdim. Samırsağımızı ezdim. Kuru soğanımızı da güzelce rendeledim. Kırmızı pul biberimizi de aroması, rengi, yağ çıksın diye şöyle yağın içerisine aldım ve köftemizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen öncelikle tek çekim kıymamızı alıyorum. Aslında çift çekim olsa daha iyi olur. Öyle yapabilirsiniz. Bu sefer tek çekim olarak yapıyorum. Şöyle kıymamızı alıyorum. Hemen üzerine sarımsaklarımızı alıyorum. Az bir tuzla ezdim sarımsaklarımızı. Güzelce yağ aroması ve rengi çıktı pul biberimizin. Hemen pul biberimizi de alıyorum. Tuzumuzu, karabiberimizi, kimyonumuzu da ilave ettim. Kuru soğanımız bayağı sulu. Şöyle elimle sıkacağım arkadaşlar soğanımızı. Soğanlarımızı şöyle sıkıyorum. Hafif sulu kalmasını sağladım. Görmüş olduğunuz gibi tamamen sıkmadım. Şunları da almak istiyorum. Hemen üzerine yumurtamızı, olmazsa olmazımız dediğim gibi glutensiz köfte yemek isteyenler kırmızı mercimek unuyla yapabilir. Şöyle kırmızı mercimeğimizi de üzerine alıyorum. Hatta yanıma aldım arkadaşlar. Hafif cıvık geldiği zaman üzerine ekleme yapabiliriz. Yoğurma işlemine başlıyorum. Köftemizin çok güzel olabilmesi için çok iyi yoğurmamız gerekiyor. ...15 dakikaya yakın yoğuracağım. Ayrıca kırmızı mercimek unu olduğu için hafif şişme oluşacak köftemizde. Oldukça da lezzetli olacak diyebilirim. Biraz daha kırmızı mercimek unu katmak istiyorum. 4 kaşık katmıştık. Dolu dolu değildi. Aslında dolu dolu 4 kaşık katabiliriz. Şöyle hafif daha kattıktan sonra yeterli. Köftemizi bu şekilde toparlıyorum. Hafif de soğanın suyundan alacağım yine. Şimdiden mis gibi köfte kokuyor diyebilirim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Biraz daha yoğuracağım tabii ki ben. Şu şekilde şimdi size göstereyim. Videomuz uzun olmasın diye. 1,5 saat buzdolabında
güzelce dinlendireceğiz köftemizi. İçerisindeki kırmızı mercimekler güzelce şişecek. Soğanın aroması, baharatlar kıymamıza işleyecek. Daha sonra ocağın başına geçip köftemizi yapacağız. Doğru buzdolabına götürüyorum. Izgara tepsimi, yani bir nevi tavamızı şöyle güzelce ocağa aldım. Hemen fırça yardımıyla şöyle güzelce yağladım. İyice ısınmasını bekledim. Şöyle elime ısı gelecek. Ondan sonra orta ateşe alıp köftelerimizi pişireceğim. Şöyle orta ateşe alıyorum. Bu arada köftemizde görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kendini çekmiş. Şöyle elimi yağladıktan sonra köftelerimizi yapıyorum. Ve güzelce köftelerimizi oluşturmuş oldum. Ocağımızın altını da kısıyorum. Ve köftelerimizi pişirmeye başlıyorum. Köftelerimizi 10 dakikaya yakın güzelce pişireceğim. İçi sulu sulu olacak arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Mutlaka deneyin derim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ara ara çevireceğim. 10 dakika pişirene kadar altlı üstlü. Tabii ki bütün köftelerimi hemen pişirmeyeceğim. Size göstereceğim kadar pişiriyorum ve hemen servis aşamasına gideceğim arkadaşlar piştikten sonra. Gluten alerjisi olanlar için pratik, çok lezzetli bir köfte oldu. Şöyle güzelce köftemizi de servise aldım. Sizlerin de yapıp sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Kanala abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.